There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. Herkese selam arkadaşlar, ben Özlem Akçin. Kanalıma hoş geldiniz. Küçük bir evle bir karavan hayatı arasındaki farkların neler olduğunu şimdiye kadar hiç merak ettiniz mi? Minimalist ve doğayla iç içe yaşam severler arasında çok fazla konuşulan bir konudur bu. Küçük bir ev mi yoksa karavan hayatı mı? Birbirlerine çok fazla benzerlikleri olsa da her ikisinin de kendine göre avantajları ve dezavantajları vardır. Birçoğumuz etrafımızda bazı kişilerin küçük ev hayatına ya da karavan hayatına geçiş dönemlerine şahitlik etmişizdir. Ve bu süreci hep merak etmişizdir. Bazıları der ki sürekli yolda olmayı isteyenler için karavan hayatı kesinlikle çok daha doğru bir seçimdir. Bazıları da der ki yok küçük ev hayatı çok daha sağlam, çok daha güvenli bir hayattır. Yaşam tarzını minimalist yapmayı düşünen ama hangi tarafa gideceğine karar veremeyenler için ben her iki tarafı da inceledim ve araştırdım. Ama konuya başlamadan önce öncelikle kanalıma abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Fight. Önce karavanların avantajlarına bakalım. Sonrasında tiny house'ları da inceleyeceğiz. 1. Karavanlar daha ucuzdur. Küçük bir ev satın almak için birkaç yıl para biriktirmek adına beklemek yerine ikinci el bir karavan satın alabilirsiniz. İkinci el bir karavan hem sıfır karavandan hem de küçük bir evden daha ucuz olacaktır. İlla sıfır bir karavan edinmek zorunda değilsiniz. İkinci el işinize yarar bir karavan çok daha ucuz olacaktır ve beklentilerinizi karşılayacaktır. Henüz küçük bir ev alacak kadar paranız yoksa o parayı biriktirmek için birkaç yıl beklemek yerine ikinci el bir karavan satın alabilirsiniz. İkinci el bir karavan hem küçük evden hem de sıfır bir karavandan çok daha ucuz olabilir. Yani içini zamanla elime para geçtikçe yaparım diyerek uygun fiyatlı bir karavanla yollara düşüp hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 2. Karavanlarda yatak için merdivene gerek yoktur. Birçok küçük evde yerden tasarruf sağlamak adına yataklar çatı katına yakın kısımda bulunur. Bu da sık sık gün içerisinde merdiven inip çıkmanıza sebep olur. Sağlık sorunu olan ya da gece sık sık tuvalete gitmek durumunda olan insanlar için bu durum zamanla sevimsiz hale gelebilir. Yani yatağın çatı katına yakın kısımda olması, merdivenle inilip çıkılacak şekilde olması bazıları için iyidir, bazıları için ise maalesef iyi değildir. Karavan bulup satın almak daha kolaydır. Küçük evlerin popülaritesi ne kadar artarsa artsın bir karavan bulup satın almak her zaman için daha kolaydır. İnternet sitelerinde çeşitli donanımlara sahip bir sürü karavan bulabilirsiniz. Seçenek çok olunca fiyat çeşitliliği de daha çok olacaktır. Bu da daha uygununu bulabilmeniz adına avantaj olacaktır. Küçük evlerdeki tuvalet sorunu. Bir önceki videomda da bahsetmiştim. Küçük evlerde kompost tuvalet kullanabilirsiniz. Ama bu kompost tuvaletlerin bakımlarını doğru düzgün yapmazsanız ve doğru kullanmazsanız kokulu ve sevimsiz durumlara sebep olabilir. Karavanlarda daha fazla hareketlilik. Karavanlar sık sık hareket edecek şekilde tasarlanmışlardır. Çok seyahat etmeyi planlıyorsanız bir karavan sizin için daha uygun olabilir. Karavanla her gün başka bir manzarada olma ihtimaliniz varken küçük evinizle maalesef böyle bir şansınız yoktur. Küçük eviniz tekerlekli dahi olsa onu çekecek bir araç bulmuş olsanız bile karavan gibi her gün başka bir yere gidecek bir forma sahip olmayacaktır. Karavanlarda her şey hafif malzemelerden yapılır ve aerodinamik şekilde düzenli taşıma için tasarlanır. 6. Karavan için imar izni gerekmemektedir. Küçük evinizi istediğiniz bir yere izinsiz bir şekilde maalesef ki inşa edemezsiniz. Kendi araziniz dahi olsa imar izni almanız gerekir. Bu yüzden genellikle karavan ya da tekerlekli olan küçük evler tercih edilir. Tekerlekleri olduğundan dolayı imar iznine gerek duymadan istediğiniz yerde durabilirsiniz. There is a life I lead in this city.
hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. Karavanlar daha ergonomik alanlara sahiptirler. Yataklara dönüşen kanepeler ve masalara sahip olan karavanlarda birden fazla kişiyle gezip yaşayabilirsiniz. Bu tamamen sizin karavanınızı nasıl dizayn ettiğinize ve sizin yaratıcılığınıza bağlı bir durum. Karavanı çekmek için fazladan bir araca ihtiyaç yoktur. Yine eğer küçük eviniz tekerlekli olan modellerden ise bu tekerlekli küçük evinizi çekmek için fazladan bir araca ihtiyacınız olacaktır. Ama karavanlar zaten motorlu bir araç oldukları için, motorları kendi üstlerinde olduğu için ekstradan çekecek bir araca ihtiyacı yoktur. Karavanı satmak küçük evi satmaya göre çok daha kolaydır. Yollarda olduğunuz sürece müşteriyi çok daha rahat bulabilirsiniz. Üzerine satılıktır yazdığınızda da birçok kişi soracaktır zaten. Yani karavanın piyasası çok daha fazladır ve satımı çok daha kolaydır. Karavanların avantajlarını bu şekilde sıralayabiliriz. Şimdi ise küçük evlerin yani tiny house'ların avantajlarına bakalım. Never thought I'd be so far from home. Never thought our love could grow so cold. Küçük evler daha rahattır. Küçük evler aile yaşantınız için karavana göre çok daha düzenli bir yaşam sunar. Tam konfor içerisinde uzun süreli konaklama sağlamak amacıyla tasarlanırlar. Hele bir de tasarımla ilgileniyorsanız küçük evinizi kendi gereksinimlerinize göre kendi istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Küçük evler karavanlara göre daha iyi yalıtılır. Böylelikle enerji maliyetlerini de düşürür. Tüm yıl boyunca daha konforlu bir ortam sıcaklığı sağlar. Karavanlar soğuk aylar için çok da elverişli değildir. Kış dönemlerinde üşüyebilirsiniz. Yağmur yağdığı dönemlerde de küçük evler karavana göre daha iyi su geçirmezliğe sahiptir. Estetik olarak bakacak olursak küçük evler normal yaşadığımız geleneksel evlerimize çok fazla benzerler. Özellikle tekerleksiz olan evlerde inşaatta kullanılan malzemelere bakıldığında yapım aşaması hemen hemen normal bir ev gibidir. Ama normal bir evden daha küçüktür. Yapımında kullanılan malzemelerden dolayı da karavana göre çok daha sağlam olurlar. Estetik yani görünüşü sizin için önemliyse o zaman küçük bir ev daha mantıklı bir seçimdir. Tiny house'larda plaka ve ruhsat gerekli değildir. Karavan sahibi olmak istiyorsanız yasal mevzuatlarını da bilmeniz gerekli. Normal bir araç sahibi olur gibi karavanlarda da plaka ve ruhsatınızın olması gerekir ve ayrıyeten karavan vergisi ödemeniz gerekir. Ama sabit bir küçük eviniz varsa bunların birçoğundan muaf olursunuz. Karavanla sık sık seyahat halinde olacağınız için sürekli kafanızda şu gibi sorular olacaktır. Acaba gittiğim yerde arabayı nereye park edeceğim? Acaba gittiğim yer güvenli midir? Gibi. Ama küçük evde bu kadar sık seyahat halinde olmayacağınız için bu gibi güvenlik sorunları oluşmayacaktır kafanızda. Evlerin bakımı daha kolaydır. Özellikle bazı küçük evler karavanlardan daha küçük oldukları için temizlenecek alanları da çok daha az olur. Karavanlarla sürekli seyahat halinde olacağınız için gün içerisinde karavanın içerisinde sürekli toz halinde kalma ihtimali çok yüksek olur. O yüzden de gün içinde sık sık temizlik yapmanız gerekebilir. Bu yüzden temizlik açısından küçük evler çok daha caziptir. Sürekli hareket halinde olmayacağınız için bir takım eşyalarınızı sabitlemenize gerek olmayacaktır. Karavan hayatında sürekli hareket halinde olacağınız için eşyalarınızı ya sabitlemeniz ya da kapalı alanlara koymanız gerekir. Karavan hayatı asla dağınıklığı sevmez. Küçük ev hareketi aslında bir çevre hareketidir. Küçük evleri inşa etmek için daha az malzeme ve daha az enerji kullanılır. Adı üstünde küçük ev. Ayrıca küçük evlerinizi karavanların giremediği çok efsane, çok güzel yerlere bile inşa edebilirsiniz. Günlerce aynı kıyafeti giymek zorunda kalmazsınız. Karavan hayatında kıyafet konusunda hijyenik olmak çok da mümkün olmayabilir. Seyahat halindeyken sürekli kıyafetinizi yıkayacak yerleri bulmak da zor olacaktır. O yüzden karavan hayatında günlerce aynı kıyafetle tozlu kirli bir şekilde dolaşabilmeyi öngörmeniz ve kabul etmeniz gerekir. Ama tiny house'unuzda yani küçük evinizde kendi ortamınızda istediğiniz sıklıkta kıyafetlerinizi yıkayıp, kurutup, ütüleyip giyebilirsiniz. Düşük enerji kullanımı. Küçük evlerde yakıt, elektrik, su gibi giderlerin ödemeleri karavanlara göre çok daha düşük olur. Küçük evler karavanlardan çok daha çabuk ısınır ve geç soğurlar. Bu yüzden de böylelikle de enerjiden de tasarruf etmiş olursunuz. Küçük evinize küçük bir odun sobası bile kurabilirsiniz. Bir de sudan tasarruf sağlamak adına da su kuyusu açtırabilirsiniz. Sonuçta en iyi seçim kişisel tercihlerinize ve yaşam tarzınıza bağlı olacaktır. Seçeneklerden her ikisi de asla kötü bir seçim değildir. Ama siz büyük bir ihtimalle
bir tanesini kendinize çok daha yakın hissedeceksiniz ve bir tanesini seçeceksiniz. Peki şimdi size soruyorum. Karavan hayatı ya da küçük ev hayatı daha önce yaşadınız mı? Ya da şu anda yaşıyor musunuz? Bunlarla ilgili fikirlerinizi, olumlu olumsuz düşüncelerinizi, deneyimlerinizi ya da yaşamadıysanız hangisini seçerdiniz? Bunlarla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videoma beğeni yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. To describe you now, as I'm lying next to you and